little. Take this, right? Yeah. You have a small head, amigo. Sorry? You have a small head. Yeah. Kaskımızı da alalım. Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Ben birazcık heyecanlıyım çünkü gördüğünüz üzere tam takım giymiş durumdayım. Kaskım var, eldivenim var, ceketim var ve eşofmanım var. Bugün dünyanın en tehlikeli yolunda ve kimilerine göre dünyanın en tehlikeli yollarından birinde bisiklet süreceğiz. Bir tura katıldım. Bisikletleri orada görebilirsiniz. 16 kişiyiz ama iki gruba bölündük. Bizim grubumuz 6 kişi. 5 Alman, 1 Türk. Buradaki temel, bu fıkradaki temel ben oluyorum. Abi biraz kendimi yabancı hissettim ama çok sıcakkanlı çocuklar. Dediğim gibi dünyanın en tehlikeli yolunda bisiklet süreceğim. Güney Amerika'ya gelmeden önce listemdeydi bu aktivite. Kısaca açıklayayım. La Paz'dan bu turu satın alabilirsiniz. Ben tur bilgilerini yazacağım. Çok nazik, güzel insanlar. Tur sonunda da bütün detayları açıklayacağım size. Beğenip beğenmediğimi de açıklayacağım. Ona göre bu tura katılabilirsiniz. Bayağı da rüzgar var ha, soğuk burası. Neden soğuk? Çünkü 3600 metreden, La Paz 3600 metredeydi. 4700 metreye çıktık. Şuradan aşağı doğru salınacağız. Bisiklet sürmeye başlayacağız. Buradan aşağı gideceğiz. Bir 12 kilometre aşağı gidecekmişiz. Ondan sonra ölüm yoluna bağlanacakmışız. Dünyanın en tehlikeli yolu ölüm yolu olarak geçiyor. Ölüm yolunda bisiklet süreceğiz. Peki neden öyle diyorlar? Onu da söyleyeyim hemen. Her yıl yüzlerce kişi o yolda ölüyormuş. Yani bayağı tehlikeliymiş. Ben belgesellerini falan izledim. Sıkıntılı bir yol yani. Hatta bu bisiklet turuna katılıp ölen turistler de olmuş. Uçurumdan aşağı düşen turistler de olmuş. Umarım kestaneyi çizdirmeden turu tamamlayabiliriz. Çok güzel bir noktaya geldik şimdi. Merak etmeyin, ben bütün bilgileri şeyde vereceğim. Turun sonunda böyle sakin bir zamanda bütün her şeyi detaylıca açıklayacağım. Tur fiyatı 240 Bolivianos. O 35 dolar yapıyor. Ama ucuz bisikleti alırsanız, pahalı bisikleti alırsanız daha kaliteli o. O da 360 Bolivianos'tu. Bir de 50 Bolivianos 2 tane kontrol noktası var. Onları ödüyorsunuz. Toplamda 340 Bolivianos, yani 42-43 dolar gibi bir şey yapıyor ama katılan herkes bu turu çok seviyor. O yüzden değeceğini söylüyorlar. Oy, kulaklar birazcık tırmalanmış olabilir rüzgardan, kusura bakmayın, ne yazık ki mikrofonum yok, ses kalitesi birazcık düşük. Çok heyecanlıyım. Oy, grubumuz bu. Oy oy, soğuk ya burası, bayağı esiyor. Tur bu arada 65 kilometre sürecek. 65 kilometre bisiklet süreceğiz. İlk 12 kilometre asfalt yolda gideceğiz. Daha sonrasında da ölüm yoluna bağlanacağız. Başka ne söyleyebilirim? Öyleydi. 4700 metrede başlıyoruz ve 1200 metrede bitiriyoruz. Bu bilgileri baştan vermek istedim. Daha sonrasında videonun keyfini çıkarabilelim. You guys exciting? Yes, very excited. Scared. Yeah. No, excited. Scared? Yeah.
I see things going to I be mean, so like you much can better. go as fast as you want, so. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce asfalt yol, sonrasında ölüm yolu. Oy. Asfalt yol oldukça tehlikeli çünkü arabalar kullanıyor bu yolu. Bildiğim kadarıyla ölüm yolunu da kullanıyorlar, o yüzden burada dikkatli olmak lazım. Bir de aklıma niye geldi bilmiyorum ama frenler burada bir patlasa var ya. Of. Kirva gidiyoruz. Dondum lan, dondum. Bütün rüzgar içime işledi ya. Dondum. Oy. Üşüdüm. Şimdi tünelden geçeceğiz sanıyorum. Okay, muy bien. Dondum. It's cold. Yeah? The wind. But it's nice, I love it. Yeah, it's perfect. Abi bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bak, müthiş, müthiş. Nasıl bir görüntü çıkıyor bilmiyorum ama müthiş. Bazen böyle noktalarda duruyoruz. Fotoğraf falan çekiyoruz. Oy, bu arabalar geçiyor ya, onlar da bizi takip ediyor. Yorula neden olursa, işte kaza vesaire olursa, araçla devam etmek isteyen olursa onlarla devam ediyor. Okay. Oy. Hola señora. ¿Cómo está? Ne haber? Çevir böyle, çevir. Çevir böyle. Çak. Cinco. Cinco. Utandı. Şimdi servise bindik. Bizi ölüm yolunun girişine götürüyorlar. Baksanıza şuradaki sise. Ölüm yolunun tehlikeli olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu sis ve oradaki hava durumu. Göreceğiz bakalım nasıl bir yer. Did you like first part? Really? You guys, did you like first part? Yeah. Awesome. Okay, we have snack over there. Thanks. Şimdi ölüm yolunun girişine geldik. Buradan devam edeceğiz bisikletlerle. Bundan sonrası ölüm yolu. Manzaraya bakar mısınız? Of. Müthiş ya. Şu manzara var ya, müthiş. Bak orada bir grup var mesela. Şu yolu şöyle devam ederek gideceğiz. Aşırı heyecanlıyım var ya. Ya ilk etap güzeldi. Bayağı soğuktu ama. Bu aktiviteye katılan arkadaşlar ilk etapta sıkı giyinsin, zaten uyarıyorlar. Rüzgar içinize işliyor. Bundan sonrası sıcak. Sadece tişört giydim. Ekipmanları taktım. Koruyucu ekipmanları. Ondan sonra tamamdır. Oy. Vallahi süper ya. Şimdiden çok hoşuma gitti. İlk etap bile aşırı keyifliydi.
Yeah, we can. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ölüm yolunda bisiklet turu başlıyor. Burada tur rehberinin söylediği şeyleri çok dikkatli dinlemek gerekiyor. Çünkü bu yolda sadece bisikletliler gitmiyor. Araçlar da bu yolu kullanıyormuş. O yüzden çok dikkatli dinlemek gerekiyor ve bütün kurallara uymak gerekiyor. Çünkü solumuz uçurum. Hadi bakalım. Abi manzaraya bak ya. Of. Sisin içinde gideceğiz var ya, müthiş müthiş. Buranın tehlikeli olmasının sebeplerinden biri bu sis, bu hava durumu. İkincisi yol çok dar. İki araç yan yana zor geçiyor yani. Hatta bazı bölümlerde geçemiyor. Hatta bir belgeselde izlemiştim. Sadece bazı kısımlarda geçebildiğini söylemişti. Değişik bir yer ya. Bayağı değişik bir yer. Hola! Sol taraf komple sis ya, orası uçurum. Yani sola çok yaklaşık dengenizi kaybederseniz Mortingenstraße geçmiş olsun. Burada ölen turistler de varmış. Böyle bisiklet turuna katılıp artık aksiyon mu aramışlar, ne yapmışlar bilmiyorum ama hayatını kaybeden turistler varmış. O yüzden siz olun, çok fazla sola yanaşmayın. Baksana ya, zaten sis. Biraz sonra görüş şeyimiz düşecek. Görüş mesafemiz düşecek bayağı. Wow. I love it. Yeah, it's very nice, man. You three good bikers. Let's wait, please, the other people. Yeah. So nice. Amazing. Abi müthiş ya. Baksana da size. Çok güzel. Şimdi burada durduk, grubun geri kalanını bekliyoruz. How was the first part? Wow, amazing. It was really nice. A few moments later. Şimdi böyle bir noktada durduk. Buraya gelirken bir düşmüşüm. Taşı görmedim. Yuvarlandım bisikletle. Göğsüme bağladığım aparat kırıldı. Şöyle göstereyim size. Şanssızlık yaşayacağız ya.
Allah'tan bir şey olmadı daha var ya. O yüzden verdikleri ekipmanları iyi takın. Baksanıza. Paramparça oldu. Allah'tan bir şey olmadı ha. Taş geldi önüme, görmedim. Tam kurtulayım dedim. Hop, yuvarlandık. Vallahi çizdiriyorduk kestane ya. Oy. Burası normalde en güzel kısımmış. Şurada bisikletçiler durup buradan da fotoğraf çekiyorlarmış ama ne yazık ki sisten dolayı bunu yapamayacağız. Manzarayı da göremiyoruz. Acayip kötü düştüm ha, var ya. Allah'tan uçurumun kenarında değildim ha, yoksa Mortingenstraise'ye geçmiş olsun. Yol sıkıntı abi, taşlar kontrolünüzü kaybetmenize sebep oluyor, o yüzden hakikaten tehlikeli. Uçurumun kenarına gitmemek lazım. Neyse, nazar olsun. Yolda böyle anıtlar var. Bu anıtlar ölen insanların anısına yapılmış. Bu yolda ölen insanların anısına. Şimdi şelalenin altından geçiyoruz. O yüzden birazcık ıslanacağız. Şuradan şöyle geldim. Buraya kadar sürdüm bisikleti ama bak, burada toprak kayması olmuş. Bayağı tehlikeli ya. Yani böyle bir risk de var. Burası zaten uçurum. Yerler zaten kocaman kocaman taş. Benim düşmeme sebep olan da bir tane taş. Yani ya ben birazcık sol tarafta olsaydım vallahi uçurumdan aşağı yuvarlanırdım. Allah'tan ortada gidiyordum yani. Burada büyük taşlara böyle dikkat etmek gerekiyor ya. Ya bir an dikkatsizliğime denk geldi işte. Güm. Olan da kameranın ekipmanı oldu ya. Göğsüme bağlayamıyorum. Böyle elimde tutuyorum. Böyle de video çekilmiyor ki yani. Çünkü iki elle tutmak lazım bisikleti. Böyle yavaşlıyorum. Videomu çekiyorum, devam ediyorum. Güzel bir yer bulunca video çekiyorum, devam ediyorum ama birazcık arkadan ilerliyorum artık. Grubun önünde değilim. Düşmeden önce önündeydim. Bir de lan, düşmeden bir 10-15 saniye önce falan da kamerayı kapatmıştım. Keşke kapatmasaydım. Düşme anını hep beraber izleseydik ya, var ya. Millet korktu, ben gülüyorum var ya. Çünkü ilk düşüşüm değil yani bu. Oy oy. Gülüyorum ama Allah'tan bir şey olmadı. Bir de ona. Bak görüyor musun bak taşları? Bak. Bu sıkıntı var işte. Neyse, yola devam. Konsantre, konsantre. Good view. Vay. Bak bizim gruptakiler devam ediyor. Güzel yerde durduk ha. Are you also wet or is it just me? Sorry? Are you also wet? Or is it Yeah, I think I'm wet. Look at me. Yeah, because of the waterfall. yeah. Bu da benim bisikletim. Let's go. Vay. Burada da toprak kaymış. Hadi bakalım. Bak burası bir arabanın geçebileceği bir yol. İkinci araba imkanı yok, geçemez. Baksana şuraya. Abi sıkıntı ya. Burası artık turun sonu. Burada bisikletleri teslim edecekmişiz. Ekipmanları da teslim edecekmişiz. Bundan sonra bizi bir otele götürecekler. Orada işte
Yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz, duş alacağız vesaire. Ay ay. Bu arada tek düşen ben değilim. İlk düşen benim grupta. Her zamanki gibi her şeyin ilkini ben yapıyorum. Ama ne yazık ki tek düşen ben değilim. Başkaları da düştü. Bir tane kızı gördüm düşerken, o çok kötü düştü ama ben yine normal düştüm yani. İnşallah bir şey olmamıştır kıza. Sonra bizim Alman çocuklardan biri düşmüş. Sıkıntı abi, hızlı gitmemeniz gerekiyor burada. Hızlı gitmemeniz gerekiyor. Taşa dikkat etmeniz gerekiyor. Vesaire vesaire yani. Dikkatli olmanız gerekiyor. Arabalar için hakikaten tehlikeli bir yol. Bisikletler için de hızlı gidersen tehlikeli. Yani uçurumdan düşme tehlikesi, anca kontrolünü kaybedersen, hızını alamazsan, yuvarlanırsan anca öyle olur. Onun dışında böyle bir tehlikesi yok. En fazla düşersin benim gibi. Otele geldik şimdi. Burada böyle açık büfemiz var. Buradan yemek yiyeceğiz. Şöyle göstereyim size hatta. Pilav var, makarna var, fasulye var, patates var, tavuk var, böyle çorba var. Orada yine patates var. Salata var. Burada açık büfemiz var. Burada oturup yiyeceğiz. Tura havuzda dahil, yeme içme dahil, duş dahil, burada dinlenme dahil. Dilerseniz burada gelip havuza da girebilirsiniz ama hava serin. Ya bir de havuzu ben sevmiyorum, o yüzden havuzu pas geçeceğim. Şöyle size göstereyim. Pek temiz de gözükmüyor zaten. Burada da duş var. Duş alıp rahatlayıp yemek yiyip dinlenip dilerseniz havuza girip turu bu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Yoruldum ha. Valla dağ bisikleti yoruyormuş ya. Gerçekten yoruyormuş ama çok keyif aldım. Onu söylemeliyim. Hakikaten iyi ki yapmışım dediğim aktivitelerden bir tanesi oldu. Düştüm, kalktım, yalpaladım, düşüyor gibi oldum ama müthiş bir keyifti yani. Müthiş bir keyifti. Dediğim gibi bisikletler için sadece çok hızlı giderseniz tehlikeli. Onun dışında işte en fazla düşersiniz yani. Ama bazı macera perestler kendilerine böyle aksiyon arayıp uçurum kenarında sürüp kontrol kaybedip düşüp ölmüşlüğü var. O yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm. Arabalar içinse bence tehlikeli, bazı noktalar tehlikeli. Hakikaten tek gidişlik bir yer var. İki araba geldi mi sıkıştı. Yani geçmeye kalksa birbirine sıkıntı yani. Büyük ihtimalle biri düşer ki zaten her yıl yüzlerce kişi ölüyormuş. O yüzden adı ölüm yolu. Böyle bir deneyimdi. Güzeldi. Valla gruptaki Alman çocuklar da sağ olsunlar. Müthiş irtibat kurduk onlarla. Yani müthiş anlaştık. Çok keyifliler. Güzel bir aktiviteydi benim için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, dinleneceğiz. Ben videonun sonunda buraya gelmek isteyen arkadaşlar için detaylı bir açıklama yapmak istiyorum. Hani şeyleri sırasıyla anlatacağım. Ne yaptım, ne ettim, ne kadar ödedim, nasıl geçti vesaire vesaire vesaire. Ama o kısmı izlemek istemeyenler için şunu söyleyeyim. Kesinlikle öneriyorum. Böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle öneriyorum. Müthiş bir aktivite. How was it? Awesome. My hands are really like destroyed because Yeah, you hurting. keep hard, right? Yeah, but it was awesome. Cool. There's many shops like only with Hebrew language, but like so good. Hebrew sayings, Nico go. Evet, tekrardan herkese selamlar. Ben dün videoyu bitiremedim ya, çok yorgundum, o yüzden bilgilendirme işi bu sabaha kaldı. Şimdi gelelim turumuza. Öncelikle turun amacını söyleyeyim. Turun amacı şu: dünyanın en tehlikeli yolunda, ölüm yolunda bisiklet sürmek. Bu turu düzenleyen şirketler var La Paz'da. Onlardan biriyle gidip anlaşıyorsunuz öncelikle. Ben No Fear isminde bir tur şirketiyle anlaştım. Çok da memnun kaldım. Katılmak isteyenler olursa bu tura o şirkette gönül rahatlığıyla katılabilirler. Öncelikle iki tane seçenek sundular bana konuşmaya gittiğimde. Tek süspansiyonlu bisiklet, çift süspansiyonlu bisiklet. Tek süspansiyonlu bisiklet 240 Bolivianos. Çift süspansiyonlu bisiklette 360 Bolivianos'tu. Bisiklete ödediğiniz bu ücret aslında tüm turun ücreti. Yani içerisine bisiklet dahil,
Turun sonunda otelde yeme içme, havuz, duş dahil. Ondan sonra atıştırmalıklar dahil. Sizin fotoğrafınızı, videonuzu çekiyorlar, onlar dahil. Onun dışında giydiğiniz koruyucu ekipman vesaire dahil. Sizin ulaşımınızı sağlayan servis ücreti dahil. Sadece bunlara ek olarak 50 Bolivianos talep ediyorlar sizden. O da 2 tane polis kontrol noktası var. Sizin adınıza oraya ödüyorlar. Onun dışında hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Yanınıza bir miktar para alırsanız belki karnınız acıkır, bir şey almak istersiniz, bisküvi almak istersiniz, bir şey içmek istersiniz. O da tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi tur La Paz'da başlıyor. Sizi buradan servisle alıyorlar. 4700 metre yükseklikte bulunan bir noktaya çıkarıyorlar. Bisiklet sürmeye bu noktada başlıyorsunuz. 4700 rakımda bisiklet sürmeye başlayacaksınız. 1200 rakımda da bitireceksiniz. Toplamda da 65 kilometre bisiklet süreceksiniz. Şimdi bu turun 2 etabı var. Birincisi asfalt yol. Burası soğuk olan kısım. Burada kalın kıyafetler giymenizi öneririm. 12 kilometrelik asfalt yolu tamamladıktan sonra servisler sizi alıyorlar. Ölüm yolunun girişine götürüyorlar. Orada yarım saatlik bir mola veriyorsunuz. Bu arada tur rehberleri sizi birçok noktada durduracaklar bütün tur boyunca. Dilediğiniz gibi fotoğraf, video çekeceksiniz. En güzel manzaraları yakalayacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki hava güzel olsun, hava durumu güzel olsun. Onun dışında bu servisler sizi tur boyunca devam edecek. Ola ki bir kaza oldu, düştünüz, yaralandınız, çantanızdan bir şey almak istediniz, yoruldunuz, servise devam etmek istediniz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Bu servisler sizi olası her türlü probleme karşı takip edecekler. Böyle de bir güzelliği var. İkinci etap ölüm yolu. Burada tekrardan bisiklet sürmeye başlıyorsunuz. Naçizane tavsiyem çok fazla uçurumun kenarında bisiklet sürmeyin. Çünkü sis görüş açınızı kapatabiliyor. Onun dışında yağış olabilir. Yerler kaygan olabiliyor. Şelale var zaten bazı kısımlar. O yüzden ıslak ve kaygan. Onun dışında koca koca taşlar var. Dengenizi kaybetmenize sebep oluyor. Zaten yokuş aşağı gidiyorsunuz. Hızlı gidiyorsunuz vesaire vesaire. Yani kaza yapabilme ihtimaliniz, düşebilme ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir yol. O yüzden çok dikkatli olun. Tadınız kaçmasın. Talimatlara uyun. Keyifli keyifli sürün. Manzaranın tadını çıkarın. Aktiviteyi sonlandırın. Aktivite bittikten sonra ekipmanlarınızı üstünüzden alıyorlar. Bisikletleri alıyorlar. Sizi bir otele götürüyorlar. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Dilerseniz havuza giriyorsunuz. Duşa giriyorsunuz ve sizi tekrardan servislerle La Paz'a getiriyorlar. Bütün aktivite bu kadar. Eğer bütçeniz yetiyorsa bu aktiviteyi denemenizi kesinlikle öneriyorum. Yani ben çok keyif aldım. Sizlerin de keyif alacağını düşünüyorum. Videonun sonunda da böyle birazcık daha detaylı açıklamak istedim. Yine bir sorunuz olursa Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Sadece bu konu hakkında değil, genel olarak herhangi bir konu hakkında yazabilirsiniz. Video bu kadardı. Daha fazla da uzatmanın, sizi sıkmanın bir anlamı yok. Bir beğeni ve bir yorum atarsanız videoya bu kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Ve abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Kendinize çok iyi bakın.